Herkese yeniden merhabalar yay burçları. Kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı senin niyetinle kapattım. Falını yorumlamadan hemen önce yakın gelecekle bağlantılı anlık enerji destemden niyetine 3 kart seçmek istiyorum. Bakalım kartlarım sana hangi mesajları getirecek sevgili yay ve yükselen yay. Niyetine niyet ediyorum. Kartlar fırladı sevgili yay burçları. Adeta benim kendilerini seçmeme fırsat bile tanımadılar. Şu kartlar elimden düştü. Bakalım bunlar nelermiş? Bir kutlama kartınız geliyor. Çaba, keşif ve çocuk kartı. Sevgili yay burçları, normalde bu videoların başında 3 kart seçiyorum ama bu kartlar kendi gelmek istedi. Adeta elimden fırladılar. Yani sen değil biz seçeceğiz bu sefer dediler. Şimdi öncelikle çaba verdiğiniz, emek verdiğiniz bir konuyla alakalı bir mutluluk, bir sevinç yaşanacağından bahsediyor. Bu çaba verdiğiniz durum her neyse gerçekten kalbinizden istediğiniz ve çokça böyle bu konu yüzünden sessizleştiğiniz, duran süreçler geçirdiğiniz bir konu olabilir. Yani bu eğer bir bebek müjdesi bekleyen yay burcuysan, yani bebekle alakalı bir haber bekliyorsan, senin ya da torunun ya da ne bileyim işte yakın çevrenden birinin bebek müjdesini bekliyor olabilirsin. Sen bebek müjdesi bekliyor olabilirsin. Senin enerjin olur. Ya da bir konuda başarı kazanacaksın. Bir çaban karşılıksız kalmayacak ve çok yakında bunun kutlaması var diyor sevgili yay burçları, ama yeni bir dönem, yeniden doğuş, masumiyet, sıfır temizleme enerjiyle başlamaktan bahsediyor. Duygulandık diyebilirim. Hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle fincanınıza da bakalım. Yay ve yükselen yay burcu niyetiyle niyet ettim. Fincanımı kapattım. Bakalım fincanım bize neler gösterecek. Dilersen sen de hemen şöyle bir fincanı incele. Ve tabii ki ben de senin için gördüklerimle yorumlamaya başlayacağım. Bakın bakalım sizler neler görebiliyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Bazen ne gördüğünüz değil, gördüğünüzün size ne hissettirdiğine de odaklanmanız gerekebilir. Evet, burada gerçekten de bir yeni doğuş teması var. Yani fincan da aslında bana ilk etapta aynı şeyi hissettirdi. Evet, dibi çok yoğun. Yoğun hissettirebilir ama yeni bir enerji, yeni bir frekansta olacağınızdan da bahsedebilirim sevgili yay burçları. Hemen bakalım fincanınız bize neler söylemiş. Bence bu fincan bize sizlerin iç dünyasındaki, fincanına baktığımda gördüğüm şeylerden en önemlileri 3 büyük sütun ve hani böyle dikine yükselen kahve izleri olarak görünüyor. Şu anda 3 ayrı alanın aynı anda hareket ettiğini gösteriyor. Birincisi ruhsal dönüşüm, ikincisi dış dünyadaki fırsat ve üçüncüsü kalbinde tamamlanmamış bir hikayenin yankısı. Bu üç enerji birbirine bağlı sevgili yay burcu ve birinde adım atınca diğeri değişiyor gibi. Yani yay bu dönem senin için domino etkili bir zaman. Bir karar birden fazla da kapıyı açabilir mesajını getiriyor sevgili yay burçları. Fincanınızın zaten orta kısmı, dip kısmı, tam merkez. Burada biraz dediğim gibi hani böyle dolu dolu, evet bir şeyler atılacak, yeni bir dönüşüm olacak ama bir o kadar da bastırılmış duygular, bastırılmış hisler, hani paylaşılamayan sıkıntıların enerjisini de bize burada bildiriyor. Burada sanki silüetler var gibi hissediyorum ve bir yüz şekli ve bu silüetler sanki sizin iç sesiniz, yani buradaki sizsiniz gibi hissediyorum.
Kiminle ne konuşursanız konuşun, hangi tavsiyeyi dinleseniz de o iç sesiniz size zaten gerçeği söylüyor. Son zamanlarda kafa karışıklıkları yaşamışsınız. Ama fincan diyor ki bence dur, sessizleş ve kararını kendi içinden duyacaksın. Bu iç ses aynı zamanda bir rehberin sembolü. Ya bir öğretmen, ya senden yaşça büyük biri, ya da rüya yoluyla gelecek olan bir haber, bir mesaj alacaksın yay. Ama o mesajın geldiğini anlamak için dikkat kesilmen gerekiyor. Yani bu biraz dolaylı gelecek bir mesaj. Dikkatinle yakalayacağın bir şey olabilir. Evet, rüya olabilir. İşte dolaylı gelecek bir mesaj olabilir. Belki de Gmail kutunu vesaire iyi kontrol etmen gerekebilir. Hani gelip ama görmediğin, gözünden kaçan bir şey olabilir. Burada hemen sanki böyle burayı göremiyorsunuz belki ama ışıktan. Şurada çok şöyle flu, şuranın altında böyle aşağı doğru bir uzantı var. Bakalım şöyle yaparsak. Bakın burada. Çok flu sevgili yay burçları. Burası tepe kısmı, böyle aşağı doğru akıyor burası. Bu sanki böyle bir şelale gibi. Geçmişin gözyaşlarını ve içsel temizlenmeyi gösteriyor. Belki kalbinde uzun süredir tuttuğun bir şey artık çözülmek üzere. Bir ilişki olabilir, eski bir pişmanlık olabilir. Ama fincanın bu kısmı diyor ki tutma artık. İçinde tuttuğun o neyse gitmesine izin ver. Bence gözyaşı dökmekten korkma. Çünkü bu gözyaşı aslında seni hafifletecek sevgili yay burcu. Bu temizlik olmadan yeniye tabii ki yer açamazsın. Şimdi burada böyle çatı figürü gibi bir şey var. Hani bir tarafı evet çok görünmüyor ama şöyle üçgen, yarısı görünen bir ev, bir çatısal bir yapı var. Bu bir düzen değişikliği anlamına gelir. Bu dönemde ev taşımak, iş değiştirmek ya da yeni bir düzen kurmak durumunu bizlere bildirebilir. Evet, bu fincan size açık bir geçiş sunuyor ama dikkat edin. Bu geçiş kapıları aceleyle değil, bilinçlice geçilmesi gereken kapılar. Yani sevgili yay, büyük bir adım geliyor ama öncesinde belgeleri, sözleşmeleri, koşulları iyi kontrol etmen gerekiyor. Sağlam temelde atılan adımlar seni kalıcı başarıya götürür sevgili yay burçları. Evet, burada bir ışık halkası var sevgili yay burcu. Bu bir müjde sembolü aslında. Yakın zamanda görünür olacaksın. Yaptığın bir şey fark edilecek. Işığın yanıyor. Hayırlara vesile olsun. Bunu herkesle paylaşma, olur mu? Önce bir şeylerin oluşmasını bekle ve seçici ol sevgili yay. Evet, yine gölgeler ve silüetler. Yani bu kısım hep gölgeli ve silüetli olarak adlandırılabilir. Bu koyu gölge geçmişte kalan bir yükü, bir korkuyu temsil ediyor. Kendini affedemediğin bir konu olabilir ya da ya olmazsa dediğin bir endişe. Ama bu koyu alanın hemen yanında bir çizgi de var. Sevgili yay, yukarı doğru çıkıyor ve böyle etrafa doğru yayılıyor gibi hissettiriyor. Yani bu fincan sana diyor ki korkun her neyse onun üzerine git. Çünkü orada gücün gizli. Bu dönemde eski alışkanlıkları bırakmaya başlarsan yepyeni bir versiyonun doğacak, sıfır temiz enerjiyle sevgili yay burcu. Kuş figürlerin çıkmış. Evet, burada mesaj, yolculuk, haberler anlamına geliyor ki hani böyle yavaş yavaş gelecek olan haberler, ardı ardına ama böyle ağır ağır gelecek haberler. Şurada bir tane minicik kalp figürüm var. Çok temiz bir alanda çıkmış. Böyle boşluğun ortasında bir kalp. Bu duygusal anlamda bir sınav dönemini işaret edebilir. Ya eski bir hikaye yeniden dönecek ya da mevcut ilişkinde dürüst bir yüzleşme yapman gerekecek. Ama önce kendine bazı konularda dürüst ol. Gerçekten ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Birine duygun kaldıysa bunu bastırma.
Bir ilişki seni yormaya başladıysa da asla susma. Bu dönem konuşmanın ve kalbini ifade etmenin zamanı sevgili Yay burcu. Evet, ufak ufak para girişlerin de var ama bu ay acele çıkacak paraların da var sevgili Yay. Ve bir dedikodu ortaya çıkacak. Buna çok müdahale etmemeye çalış çünkü o dedikodunun odak merkezine alınabilirsin. Dilersen şöyle bir tabağına da bakalım ama aslında çok ter ve akmadığından ötürü hani tabağınız bu şekilde kalmış. Burada bir bulut figürü oluşmuş. Bu da ne demek aslında? Bazı konularda hane içinde bir takım aydınlanmalar yaşanacak. Yine haneye girecek olan bir para var. Ve haneye açılan da yeni bir nasıl diyelim ona güzel bir enerji var. Bir aydınlanma enerjisi var. Çok kalabalık görmedim hane içine. Siz özgürlüğünüze çok düşkün olduğunuz için belki de buna çok fırsat vermek istemiyorsunuz ama dışarıdan gözler var gibi hissettiriyor. Yani gözü kulağı hanede olan enerjiler var gibi hissettiriyor. Evet sevgili yay burçları. Fincanınızın enerjisinde bunlar vardı ve gerçekten derin, dönüşümlü ve sizin ruhsal olgunluğunuza yakışır şekilde bir fincan açıldı açıkçası. Demek ki evren size açık açık konuşuyor. Bugünlük bizden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.